Welcome everybody. Hepiniz hoş geldiniz. I'm really happy we managed to do this and pull it through. Bunu bir araya getirip birlikte olduğumuzdan dolayı çok memnunum, mutluyum. So thank you very much for the organization. Organizasyon için de çok teşekkür ediyorum. And it's kind of interesting. I didn't plan it, but today's the new moon. Aslında planlamadım ama bugün yeni ay And it's the new moon in Sagittarius, ve yeni ay bugün yayda. which is the sign of wisdom. Bu da bir bilgelik So burcu. hopefully I will say wise things. Ümit ediyorum ki bilge şeyler söyleyeceğim. Or that you will have the wisdom to know what I'm talking about. Ya da en azından benim nelerden bahsettiğimi anlayabilecek bilgeliğe sizler sahip olacaksınız. So we'll just jump right through. Şimdi hemen başlıyoruz. And if there, of course, at the end, I would leave time for questions. Tabii sona doğru sorular için zaman ayırıyor olacağım. Everything I'm talking about is in the book. Aslında bu seminerde konuşacağımız her şeyi ben kitabımda da yazdım. And I think I put the link on the book of the book. Kitabımın linkini chat'e yazdım. E, Yeah, it should be on the chat. Chat'te yazılı olması lazım. Herkes görüyor mu? Here it is again. Tekrar koydu Gal şimdi kitabın And I'll linkini. mention it also. I'm doing special Zoom sessions the next few days for Turkey. Önümüzdeki birkaç günde Türkiye için Zoom seansları yapıyor olacağım. And like always, it's Noor who takes care of it. Seanslarla ilgili Nur'la bağlantıya geçebilirsiniz. Seanslarımın her zaman organizasyonu Nur yapıyor. So some of you know her, but I put the number also in the beginning of the chat. Bazılarınız zaten Nur'u tanıyor ama ben yine de chat'e Nur'un numarasını da yazdım. Kendisi hem şu anda sınıfta da direkt yazabilirsiniz de. So if you're interested, just as soon as possible because we don't have that many slots and it's going to be in the next few days. Eğer bir seans almak istiyorsanız, okuma almak istiyorsanız hemen bağlantıya geçebilirsiniz Nur'la. Önümüzdeki birkaç gün veriyor olacağım o seansları ve çok fazla yerimiz de kalmadı. Yani Nur'la bağlantıya geçebilirsiniz. So first of all, let me do a quick round first to kind of get us rolling here. İlk önce bir başlangıç için şöyle bir genel bakış yapacağım. Are there any Aries in the room? Sınıfta Koç burcu var mı? Koçlar. What is that? That's Aries or that's Ay canım, o ney sesiydi? Bir Koç burcundan mı geldi o ses? anyway, you know what? I'm not going to ask questions if you can't answer. But anyway, Aries. For Aries, it's really important to pay attention to April için özellikle Nisan burcuna önem göstermek gerekiyor, dikkat etmek lazım. because in April we're going to have a little bit of a storm. Çünkü Nisan'da yoğun bir fırtına olacak For orada. everybody, Herkes için aslında Nisan genel olarak fırtınalı but it's Aries' geçecek. fault. Ama bu Koç'un hatası olacak. It's going to be Mercury retrograde most of April. Bütün Nisan, hemen hemen Nisan'ın çoğunda Merkür Retrosu yaşayacağız. And also, the North Node is in Aries. Aynı zamanda Kuzey düğüm de Koç'ta olacak. That happens every 19 years. Bu her 19 senede bir olan bir şey. And that basically means that all Aries are going to become, you know, what the best example is. Imagine I'm in Aries. I'm in Aries, so you don't have to imagine so hard. Bütün e,
şöyle olacak. Ben mesela bir Koç burcuyum. And you can imagine every Aries having a dragon behind them, like a little dog. Yani her Koç burcunun arkasında bir ejderha olduğunu düşünün, küçük bir köpek gibi. So it could be a little intense for Aries O yüzden koçlar için biraz yoğun bir dönem olabilir. because every 19 years, Çünkü her 19 senede bir the dragons come to Aries, ejderhalar koçlara geliyor and Aries is a fire sign, ve koç bir ateş burcu. and dragons spit fire. Ve ejderhalar da ateş püskürtüyor. And of course, we are entering the year of the dragon on February 10, Ve 10 Şubat'ta ejderha yılına giriyoruz. which is already a lot of fire. Yani hali hazırda zaten çok fazla ateş olacak. And one of the most important thing that's happening this year, Ve bu yıl olacak en önemli şeylerden bir oops, tanesi de which we are going to talk quite a lot about, ki bunun hakkında çok konuşuyor olacağız. is that Pluto is moving from Capricorn Plüto Oğlak'tan hareket ediyor. into Aquarius. Kova'ya geçiyor. Capricorn is the past, Oğlak geçmişi temsil ediyor. tradition, Geleneği temsil ediyor. and Aquarius is the future. Ve Kova geleceği temsil ediyor. So the way that book is organized, and I know that a lot of you already have it, Kitabın organize olduğu şekil, yani tasarladığımız şekil, ki biliyorum birçoğunuzun elinde zaten kitap var şu anda. it's like a pilot guide, Ee, Yani bir böyle pilot rehberi gibi tasarladık. because I imagine 2024 Çünkü 2024 as if we are supposed to carry Pluto from Capricorn to Aquarius. ee, we are carrying Pluto from Capricorn to Aquarius. Plüto'yu Oğlak'tan Kova'ya taşıyormuşuz gibi. But every sign has to pick up Pluto from one place and drop him in the other. Ama her bir burç Plüto'yu bir yerden alıp başka bir yere bırakması gerekiyor. And when I talk about the signs right now, I want you to understand where your Pluto is going to go. Yani burada burçlardan bahsederken Plütonuz nereye doğru gidecek onu anlamanızı istiyorum. Now, Pluto is kind of scary. Plüto biraz da bir ürkütücü. It's the planet of power, Güç gezegeni, the power, the energy of riches. zenginlerin enerjisi. It's a very intense energy of death and resurrection. Yani ölüm ve yeniden doğumun çok yoğun bir enerjisi. Last time Pluto was in Aquarius Son defa Plüto Kova'dayken was during the French Revolution, Fransız devrimi zamanında oldu bu. the Industrial Revolution, Endüstri devrimi zamanında where oldu. there was a big shift of power. Yani o dönemlerde de büyük bir güç değişimine şahit olduk. After all, Aquarius is the sign of democracy, Sonuçta Kova demokrasinin burcu, technology, teknolojinin burcu, power to the people. insanlara güç. So Aries are going to have to drop Pluto in the house of friendships. Bu noktada Koç burcu Plüto'yu arkadaşlık evine bırakacak. House of Friendship, arkadaşlık evine bırakacak. It's basically renovating and changing a lot of your friends. Yani birçok arkadaşını yenilemek, değiştirmekle ilgili. You're changing tribes. Yani kabile değiştiriyorsun. Tauruses, Boğalar, well, you're lucky. sizler şanslısınız. Until June, Jupiter is going to be in your sign. Hazirana kadar Jüpiter sizin burcunuzda olacak. And in general, you know, when Pluto moves to another sign,
Genelde Plüto bir başka burca hareket ettiğinde usually there is turmoil in economy. genelde ekonomide bir sarsıntı olur. Last time Pluto moved from Sagittarius to Capricorn, Son defa Plüto yaydan oğlağa hareket ettiğinde that was 2008. 2008'de oldu bu. Of course, the Great Recession. Ve büyük şey oldu. Recession. Like the economic problems. Ekonomik problemler oldu. Büyük bir ekonomik durgunluk yaşandı. We all remember 2008. Hepimiz 2008'i hatırlıyoruz. Now we should have had the same thing. Şimdi yine aynı şeyler olacak. The only difference Tek fark is that Jupiter is in Taurus. Jüpiter boğada olacak. And that is actually helpful for finance. Ve bu finansa aslında yardımcı olacak. So until June, we are kind of protected by Taurus. Yani Haziran'a kadar bir şekilde boğa tarafından korunuyoruz. That started in May this year Geçen yıl yani bu sene Mayıs'ta başladı bu. until June next year. Gelecek Haziran'a kadar devam edecek. So the first 6 months of the year, we're kind of protected. Yani yılın ilk 6 ayı biraz korunaklıyız. I heard that even in Turkey, the situation is getting a little bit better Duydum ki financially. Türkiye'de bile hatta durum biraz düzeliyor. Biraz en azından. And for Tauruses, Pluto is going to be in the house of career. Boğalar için Plüto kariyer evinde olacak. So Jupiter is helping you Jüpiter size yardımcı oluyor. expand Büyümeniz için. because Jupiter gives more. Çünkü Jüpiter daha fazlasını verir. And Pluto is channeling everything to your career. Ve Plüto her şeyi sizin kariyerinize doğru kanalize ediyor. But remember, Pluto is not easy. Ama hatırlayın Plüto çok kolay değil. Pluto, whenever you hear Pluto, Plüto'yu ne zaman duyarsanız you can change it with the word riches. bunu zenginlik kelimesiyle değiştirebilirsiniz. That's why Pluto in Latin means rich, resources. Plüto Latince'de zenginlik, kaynak demek. And or you can change it with the word death and resurrection. Ya da onu ölüm ve yeniden doğum cümlesiyle değiştirebilirsiniz Plüto'yu. So for Tauruses, death and resurrection in the career. Yani boğalar için doğum, ölüm ve doğum kariyerde Or father figures, ya da baba figürleri, bosses, patronlar, your status. statünüz. Gemini, İkizlere geldiğimizde you always have to pay attention to the Mercury retrogrades. her zaman Merkür Retrosu'na dikkat edin ikizler. And we're going to talk about the dates, don't worry. Merkür Retrosu'nun günlerini konuşuyor olacağız, endişelenmeyin. But from June, you're very lucky for a whole year. Jupiter is going to help you guys. Haziran'dan itibaren siz şanslısınız çünkü bütün sene boyunca Jüpiter size yardımcı olacak. So all Geminis are going to get like a big kick forward. Yani bütün ikizlere büyük bir ileriye bir atılım, bir tekme, bir basınç. And your death and resurrection Sizin ölüm ve yeniden doğumunuz is going to be around traveling, foreign cultures, seyahatler, yabancı ülkeler, yabancı kültürler üzerine olacak. multinational corporations, Uluslararası kooperasyon, şirketler, education, eğitim, great time to learn a language, bir dil öğrenmek için harika bir zaman. move. Hareket etmek. Cancers Yengeçlere geldiğimizde always have to pay attention to the eclipses. eklipslere dikkat etmeleri gerekiyor yengeçlerin. Whenever there is eclipse, Cancers feel it. Ne zaman bir eklips olsa yengeçler bunu hissediyor. So pay extra attention. March 24, April 2nd, April 8th.
Mart 24'e ve 8 Nisan'a dikkat edin. September 17, Eylül 17'ye, October 2nd. 2 Ekim'e. And you are having Pluto, Sizin Plütonuz ise the Lord of Death, ölüm evinde. in the house of death. Yani ölüm evinde. Don't worry, you're not going to die, Ama merak etmeyin, ölmeyeceksiniz. but you're going to have to peel off a lot of layers. It's like you're going to the hammam. Hamama gidiyormuş gibi üzerinizden birçok deriyi, birçok katmanı atacaksınız. And they start beating you up with those branches. Yani sizi o böyle değneklerle dövüyorlarmış gibi, hani şeyde hamamda şey yapıyormuş gibi. It's also the house of investments, Aynı zamanda yatırım evi, and it's also the house of sexuality and passion. aynı zamanda cinselliğin ve tutkunun evi. So again, it's not just a day or two, it's 20 years. Bir günden ya da 2 günden bahsetmiyoruz. 20 seneden bahsediyoruz. Because Pluto is going to be in Aquarius until 2044. Yani çünkü Plüto Kova burcunda 2044'e kadar kalacak. Leo, Aslan'a geldiğimizde first of all, you guys have to pay attention around your birthday, özellikle doğum gününüze dikkat etmeniz lazım. O dönemlere dikkat. especially if you're born in August. Özellikle Ağustos'ta doğduysanız. So, Virgos, you also have to listen Başaklar sizler de dinleyin. because Mercury is going to retrograde in Virgo and Cancer and Leo in August. Çünkü Ağustos'ta Merkür retrosu var. In Leo and in Cancer, right? Virgo. In Virgo. Başak'ta ve Aslan'da. That means that some people are going to forget your birthday Bu şu demek, bazı insanlar sizin doğum gününüzü unutacak or bring you gifts that you don't want. ya da sizin hoşunuza gitmeyen hediyeler size getirecek. So don't make any destinational birthdays if possible. Yani böyle çok önemli, büyük doğum günü kutlamaları yapmayın. And you're going through death and resurrection in your relationships. Siz ilişkiler evinde ölüm ve yeniden doğuma giriyorsunuz. So this is a period of re-examining Yeniden all of your partners. bütün partnerlerinizle olan ilişkinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir dönem. But because it is also the house of enemies and lawsuits, Bu aynı zamanda düşmanların ve davaların evi olduğu için just be extra careful, özellikle dikkat edin. especially in issues that have to do with justice and law. Özellikle bu kanunla ilgili, adaletle ilgili konulara. Virgos, Başaklar, again, the retrograde we talked about in August, Ağustos'ta bir retro var, ondan bahsettik. but you also have to deal with your health, your diet. Ama aynı zamanda sağlığınızla ilgilenmeniz gerekiyor, diyetinizle ilgilenmeniz gerekiyor. There is changes in the context of your work, how you serve people. Yaptığınız işte insanlara nasıl hizmet ettiğiniz konusunda değişiklikler olacak. And it might sound familiar because Virgo is the sign of work and service. Tabii bu size tanıdık da gelebilir. Çünkü zaten Başak'ın kendisi çalışmanın ve hizmetin burcu. So Pluto is just asking you to pay attention to your own archetype. Plüto özellikle size kendi arketipinize önem göstermenizi, önemsemenizi, dikkat etmenizi isteyecek sizden. Now, Libras Terazilere gelince are hosting the South Node. güney düğümünü ne ev sahipliği yapıyorlar. That's not always the easiest. Bu çok kolay olmuyor genelde. Last time was 2005, 2006, En son 2005-2006 dönemlerinde bu oldu. 86, 87. 87, 86-87 dönem yıllarında oldu. And it means that you have to focus more on yourself and less on your partner.
Daha fazla kendine odaklanman gerekiyor. Daha az partnerine odaklanman gerekiyor. Bu which demek. is a terrible thing to tell a Libra. Ki bu Libra'ya, teraziye söylenecek en kötü şey. It's like telling an Aries that he needs to take care of other people. Yani bu koçlara, başka insanlara dikkat etmesi, onları önemsemesi gerekiyor demek kadar kötü. So Libras have to be less worried about what your partner wants and focusing more on what you want. Yani teraziler partnerinin ne istediğine daha az önemsemeli, daha çok kendi ne istediklerine odaklanmalı. But there's going to be a lot of changes around love, happiness, children, Sevgi, mutluluk ve çocuklar konusunda çok büyük değişiklikler olacak. hobbies, sports, Hobiler, spor. because that's where Pluto is going to be. Plüto çünkü bu evde oluyor. For Scorpios, Akrepler için it's actually going to be easier daha kolay bir dönem olacak. because the last year and a half they had to carry the South Node. Çünkü son 1,5 senedir onlar güney düğümünü taşımak durumunda kaldılar. They had to be the underwear of the dragon. Yani ejderhanın iç çamaşırı olmak zorunda kaldılar. They were asked to be less of themselves. Daha az, kendilerinden daha az olmaları istendi onlardan. And in the next 20 years, there's going to be a focus on home, family, parenting, Önümüzdeki 20 yıl odak daha çok ev, aile, ebeveynlik konularında olacak. real estate. Emlak. For Sagittarius, Yay için you have the retrograde around your birthday as well. retro senin de doğum günün etrafında. So just be careful around end of November, beginning of December. Özellikle Kasım sonu ve Aralık başına dikkat et. And you're going to feel it much more in the house of communication, marketing, writing. Sen daha çok bunu iletişim, pazarlama, yazı evinde hissedeceksin. Death and resurrection around businesses. Ölüm ve yeniden doğum, iş etrafında. For Capricorn, it's going to be mainly about money, talent, self-worth. Oğlak için genellikle para, yetenekler ve özdeğerle ilgili olacak. Big transformations there. Büyük değişimler olacak orada. And Pisces Balıklar için ise have to continue focusing on the Saturn. Saturn is in Pisces since March of this year. Satürn'e odaklanmaya devam etmeleri gerekiyor. Bu sene Mart'tan beri Satürn Balık burcunda. And that means that your job now is to connect to mysticism, intuition, Senin işin, görevin şu anda mistisizme, past sezgi, lifetimes, geçmiş yaşamlara bağlanmak, imagination, imgeleme, hayal dünyası. which is precisely the things that you rule. Ki zaten senin yönettiğin şeyler bunlar. So let's start with the most important thing, retrograde. Şimdi retrolarla başlayalım. En önemli şey. In the Ee, book, Gahl, they're asking, we missed Aquarius. They're did asking. I? Oh, sorry. I missed Aquarius because Aquarius is where Pluto is going to land. Kova'yı atladık çünkü Kova Plüton'un iniş yaptığı yer. Which means that everything is changing for Aquarius. Kovalar için her şey değişiyor. Because literally for the next 20 years, Pluto is going to move on top of your sun. Çünkü önümüzdeki 20 sene boyunca Plüto senin burcunun üzerinde olacak. A major transformation Yani majör bir değişim oluyor. of once in 250 years. Her 250 senede bir olan değişim, dönüşüm. So the dates for Mercury retrograde, Merkür Retrosu için günlere geliyoruz. as you can see, December 12 and 13 today. Bugün yani 11 Aralık'tan 13 Aralık'a kadar Sagittarius we did already. Yay burcunu yaptık. So we're having now Mercury retrograde until January 3rd. Merkür Retrosu 3 Ocak'a kadar devam edecek. So that's a good time now to relax, chill out, let go.
Bu rahatlayacağınız, sakinleyeceğiniz, bir takım şeyleri bırakacağınız güzel bir zaman. Until January 3rd, it's not a good time to sign any documents, start big projects. Yani 3 Ocağı kadar herhangi bir evrak imzalamayın, büyük projelere başlamayın. Unless these projects you've already started in the past and failed and you want to go back to it. Yani halihazırda geçmişte başladıysan ve tamamlayamadıysan belki onlara geri dönebilirsin. The next retrograde Bir sonraki retro is going to happen right at the times of the eclipses. tam eklips döneminde olacak. It starts on April Fool, 1 Nisan'da başlıyor. April 1st, Hı hı. and it's going to be going direct April 27. 27 Nisan'a kadar direkt devam ediyor. Then we have another one Bir sonraki in Leo e, and in Virgo Aslan'da olacak ve Başak'ta olacak. from August 7, 7 Ağustos'tan sorry, August 4 4 Ağustos'tan pardon to August 30th. 30 Ağustos'a kadar. And the last one is November 25 Ve sonuncusu 25 Kasım'dan to December 17. 17 Aralık'a kadar devam edecek. Again, Mercury retrograde. Evet. Try to avoid surgeries unless it's an emergency. Tabii Merkür Retrosu'nda eğer mecbur değilseniz ameliyatlardan kaçının And just don't sign any documents if possible. ve mümkünse herhangi bir evrak imzalamayın. The biggest issue we have at the end of the year Yılın sonunda oluşacak olan en büyük problem is Mars retrograde. Mars Retrosu. That happens every 2 years or so. Bu her 2 senede bir oluyor. And that starts in December 6th. 6 Aralık'ta başlayacak. And it goes direct on February 24 22 Şubat'a kadar devam edecek. of 2025. 2025 22 Şubat'a kadar. So Mars retrograde is, again, not a good time for surgeries, Mars Retrosu da ameliyatlar için iyi bir zaman değil. not a good time for gambling or pushing things too much, Bir şeyleri zorlamak için, kumar oynamak için güzel bir zaman değil. not to make big life-changing things. Büyük hayati değişimler yapmak için güzel bir zaman değil. Maybe the not best time to buy a car or a machine. Yeni bir araba almak için, herhangi bir makine almak için de güzel bir zaman değil. And these are the dates for Mars in the different signs. Bu da Mars'ın farklı burçlardaki günleri. And when Mars is in your sign, Mars sizin burcunuza geldiğinde you feel more passion, more energy. daha tutku, daha enerji hissedersiniz. But there could be more accidents because you're behaving a little bit crazy. Ama daha fazla kazaya maruz kalabilirsiniz biraz çılgın davrandığınız için. So from November 24, already now, 24 Kasım'dan itibaren yani şu anda halihazırda içindeyiz bu dönemin. until January 4 of next year, Gelecek sene 4 Ocağı kadar Mars is in Sagittarius. Mars Yay burcunda. From January 4 to February 13 in Capricorn. 4 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar Oğlak'ta. From February 13, from February 13 to March 22nd in Aquarius. 13 Şubat'tan 22 Mart'a kadar Kova'da. March 22nd to April 30th in Pisces. 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Balık'ta. April 30th to June 9 in Aries. 30 Nisan'dan 9 Haziran'a kadar Koç'ta. June 9 to July 20th in Taurus. 9 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar Boğa'da. And September 4 to November 4 in Cancer. 4 Eylül'den 4 Kasım'a kadar Yengeç'te.
And November 4 until the end of the year in Leo, but that's going to take longer because it's going to retrograde. 4 Kasım'dan itibaren Aslan'a geçiyor ama retroda olduğu için biraz daha uzun sürecek. Here are the dates of the new moons. Yeni ay günlerine bakıyoruz şimdi. That's very important, Çok önemli bu günler. especially for you guys living in Turkey when the flag of Turkey has a moon on it. Özellikle sizler Türkiye'de yaşayanlar çünkü Türk bayrağının üzerinde de bir ay var, yeni ay var. And even the conquest of Constantinople was done on the eclipse of the moon. Hatta Fatih'in fethi bile tam ayın eklipsi döneminde oldu. So January 11 of next year, a new moon in Capricorn. E, Gelecek sene 11 Ocak'ta yeni ay Oğlak'ta. That will be a great time to start something new that has to do with career, Kariyerle ilgili yeni bir şeyler başlatmak için harika bir zaman. construction, İnşaatla ilgili. some long project that you need a lot of discipline. Çok ciddi disipline ihtiyaç duyacağın uzun süreli, uzun soluklu projelere başlamak için güzel bir zaman. February 9 and 10 is the new moon in Aquarius. 9 ve 10 Şubat'ta yeni ay Kova'da. So that would be a great time for new wishes that have to do with friendship, technology. Özellikle ilişkiler, arkadaşlık, teknoloji konusunda yapacağınız dilekler için güzel bir dönem. Anything to do with friendships. Arkadaşlıkla ilgili özellikle konular. And it's also the Chinese New Year. Aynı zamanda Çin yeni yılı da bu güne denk geliyor. So that's a great time to start your New Year resolution. Yeni yıl dileklerine ya da şeylerine başlamak için en güzel zaman bu. Because that's when we start the Dragon New Year. Yani bu yeni yıl kararlarına başlayabileceğiniz güzel bir zaman çünkü Dragon yani ejderha yeni yılı da tam bu dönemde başlıyor 9 Şubat'ta. And 1.5 billion people are going to be feeling that there is something new happening. 1.5 Billion people, all the Chinese. bütün Çinliler 1,5 milyar insan yeni bir şeyin başlangıcını hissediyor olacak. Another one is March 10. Bir sonraki 10 Mart'ta. It's great for wishes and manifesting things that have to do with dance, yoga. Özellikle dilekler için dans, yoga ile ilgili bir şeyleri gerçekleştirmek, Poetry, şiirle ilgili bir takım şeyleri gerçekleştirmek, imagination, hayal gücü, anything to do with Pilates, movement, photography. pilates, hareket, fotoğraf. April 8 is a very powerful solar eclipse, which is a new moon in Aries. 8 Nisan çok güçlü bir güneş eklipsi var. Yeni ay Koç'ta. A great time for physical activities. Fiziksel aktiviteler için çok güzel bir zaman. Güneş tutulmasının olduğu bir dönem çünkü bu. Leadership, initiation. Liderlik, inisiyasyon. But be careful, Mercury is retrograde. Ama dikkat edin Merkür retroda. May 8 is the new moon in Taurus. 8 Mayıs yeni ay Boğa'da. Very good for finance, Finans için çok güzel bir dönem. art, design, Sanat, tasarım, technology, teknoloji, self-worth. özdeğer. June 6 is the new moon in Gemini. Haziran 6 yeni ay ikizlerde. Very good for business, communication, writing. İş hayatı, iletişim, yazı için çok iyi bir dönem. Improving your relationship with relatives. İlişkiler, akrabalarla ilişkilerini geliştirmek için güzel bir dönem. July 5, the new moon in Cancer, very good time. 5 Haziran yeni ay Yengeç'te çok güzel bir zaman. Especially in connection to family, real estate, home. Özellikle aile, emlak, ev konularında. August 4 is the new moon in Leo.
4 Ağustos'ta yeni ay Aslan'da. But be careful, it's the beginning of Mercury retrograde. Ama dikkat edin, bu Merkür Retrosu'nun da başlangıcı. And it's very good for anything to do with children, romance, love, Özellikle çocuklar, romantizm ve sevgi hakkında güzel bir dönem. sports, hobbies. Hobiler. September 3rd is the new moon in Virgo. 3 Eylül yeni ay Başak'ta. Great for diet, health, service, Diyet, sağlık, hizmet konularında çok güzel bir dönem. detox. Detoks. October 2nd is the new moon in Libra, but it's also an eclipse. Oktober 2 Ekim yeni ay terazide ama aynı zamanda tutulmanın olduğu eklips dönemi. And that is actually an energy that has to do with moving things much faster. Bir takım şeyleri daha hızlı hareket ettirme enerjisinin olduğu bir dönem. Because the eclipse quicken everything. Çünkü tutulmalar her şeyde hızlıdır. So just be a little bit more careful. O yüzden biraz dikkatli olun. November 1 is the new moon in Scorpio. 1 Kasım'da yeni ay Akrep'e geçiyor. And that means new beginnings for healing, investigation, passion. Tutku, şifalanma, araştırmalar hakkında yeni başlangıçlar, Magic, shamanistic work. büyü, şamanistik çalışmalar. December 1st is the new moon in Sagittarius. 1 Aralık yeni ay Yayda. Anything to do with travel, higher education. Seyahatle ilgili, yüksek eğitimle ilgili. And December 30th, the last new moon of the year, 30 Aralık yılın son yeni ayı. is anything to do with wishes that you may have started in January 11, because it's again the new moon in Capricorn. Şimdi 11 Ocak'ta başladığınız niyetlerle ilgili ilişkili bir dönem. Çünkü o zaman da 11 Ocak'ta da yeni ay Oğlak'taydı. And it relates to career and relationship with people who are older. Kariyer ve daha senden yaşça büyük olan insanlarla ilişki ile ilgili. Now, every year, the North Node is somewhere else. Her yıl kuzey düğüm başka bir yerde oluyor. And wherever the North Node is what we all have to learn. Kuzey düğüm neredeyse orada bir şeyler öğreniyoruz. Doesn't matter what your sign is. Yani burcunuz ne olursa olsun. So from July, we are learning the lesson of Aries. Temmuz'dan itibaren Koç'un derslerini öğreniyoruz. Which is I am. Ben dersi. So now until January 2025, Şimdi yani ta 2025 Ocağı kadar you have that option of finding your identity, kendi kimliğini bulma opsiyonun var. working with your body. Bedeninle çalışmak. The key word is I am. Buradaki anahtar kelime ben. We all have to become a Moses, What's a Moses? Moses. a Hepimizin Jesus, hepimizin Musa olma dönemi, a hepimizin Muhammad, İsa olma dönemi, Muhammed olma. because all of those were Aries. Çünkü bunların her biri Koç burcuydu. Leaders, shepherds, Liderler, çobanlar, try to wear more red daha fazla kırmızı giyinin. and really focus on what is it that you want the next year. Önümüzdeki sene sen ne istiyorsun? Ona odaklan. And one exercise to do is to ask yourself, Kendi başınıza yapabileceğiniz egzersizlerden bir tanesi kendinize if you sorun. know, what is Biliyor your favorite color? Senin en sevdiğin renk ne? Bunu biliyor musun? What is your favorite food? En sevdiğin yemek ne? Favorite city? En sevdiğin şehir neresi? Favorite activity? En sevdiğin aktivite ne? You know, like in the song of The Sound of Music, Müziğin sesinde
These are a few of my favorite things. Benim birkaç sevdiğim şey şunlar. The more you know what your favorite things are, Yani ne kadar çok sizin sevdiğiniz şeyler ne? the Onu easier it is for bilin. you to know who you are. O kadar kendinizi tanımak kolaylaşacaktır. Neleri sevdiğinizi bilirseniz. So here you can see the eclipses Şimdi burada tutulmaları görüyorsunuz and where they are. ve nerede olduklarını görüyorsunuz. So the one on March 24 24 Mart'ta olacak olan is not so much in Turkey. çok Türkiye yakınlarında değil. So if you can't see the eclipse, it's still affecting you, of course, Tutulmayı görmüyorsanız, görmeseniz bile tabii ki sizi etkilemeye devam edecek. but not as much. Ama o kadar yoğun değil. So Turkey here is no eclipse visible. Yani Türkiye'den herhangi bir tutulma gözükmüyor. And usually where the eclipse is where the news are, more in America. Haberler daha çok Amerika tarafından gelecek. Çünkü tutulmalar orada. The one on April 8 8 Nisan'da olacak bir tutulma var. is also called the American eclipse Amerikan tutulması deniyor buna. because it's only visible in Canada, United States, and Mexico. Sadece Kanada'da, Amerika'da ve Meksika'dan görülebilecek. The one on September 17, 17 Eylül'de olacak olan it's affecting a little bit Turkey, biraz Türkiye'yi etkiliyor. more Europe, Africa, America. Daha çok Avrupa'yı, Afrika'yı, Amerika'yı, And the one on October 2nd 2 Ekim'de olan is affecting more South America. daha çok Güney Amerika'yı etkiliyor. The tarot cards for this year Bu sene için tarot kartlarına bakarsak is the High Priestess yüksek because it represents number 2. e, 2 numarasını temsil ettiği için büyük rahibe. The Fool, which is 0. Full kartı yani soytarı 0 numarası. The High Priestess again, Tekrar rahibe and the Emperor. ve imparator. It's interesting because last year, İlginç çünkü geçen sene 2003, 2023'te was the same cards, but the Empress instead of the Emperor. imparator yerine imparatoriçe çıkmıştı. Onun dışındakiler aynı kartlardı. But this year, we're more influenced by Aries. Ama bu sene daha fazla Koç tarafından You etki can see this is the altında. card of Aries, the ram. Burada görüyorsunuz Koç kartı var zaten. And it happens to be that the North Node is in Aries. So that actually fits. Ve Kuzey düğüm de Koç'ta ve bu aslında hepsi birbirine uyuyor. Now, if we look at the numerology, Şimdi numerolojik olarak bakarsak as you can see, this is the tree of life. bu hayat ağacı görüyorsunuz. 2024 2024 in numerology is 8. 8'e tekabül ediyor And it numerolojik. relates to the energy of the trickster gods. Burada oyuncu tanrıların enerjisi. Like Hermes and Mercury, Hermes gibi düzenbaz oyuncu tanrılar, Loki, Merkür gibi, Loki, Coyote. Coyote gibi. And it is in the tree of life associated with the eighth sphere, Burada hayat ağacında 8 küresiyle ilişkili bu. which is the sphere of business, communication. 8 küresi iş, iletişim küresi olarak biliniyor. Which is an interesting coincidence İlginç bir aslında benzerlik bu da. because from June, Çünkü Haziran'dan itibaren Jupiter is going to move into Gemini, Jüpiter ikizlere geçiyor olacak. which is ruled by Mercury. Ki bunu da Merkür And the yönetiyor. color of Gemini is orange. Ve ikizlerin rengi turuncu. So we have an orange year.
Yani turuncu senesindeyiz. And orange is associated with magic. Ve turuncu aslında büyüyle ilişkili. Mercury, in fact, is the ruler of the magician. Merkür aslında büyücünün hükümdarı. 8 is a very powerful number. E, 8 çok güçlü bir rakam. Because it's the only number you don't have to lift the finger to draw infinite times. Çünkü 8'de o sonsuz defa çizebiliyorsunuz hiç elinizi kaldırmadan 8'i. So we definitely have a lot of magic in 2024. Yani 2024'te çok fazla bir sihirle karşılaşacağız. So try to look for messages about 8. 8 ile ilgili mesajlara bakmaya çalışın. Now, this is an interesting exercise that you can have. Bu da ilginç bir egzersiz yapabileceğiniz. I call it the feng shui of astrology. Astrolojinin feng shui'si diyorum buna. Think about, let's say this is your big house. I mean, put your floor plan on this scheme. It's this color scheme. Mesela ev planınızı bu haritanın üzerine koyabilirsiniz. Bunu bir eviniz gibi görün. When here is east, Sol taraf doğu, west, sağ taraf batı, south, yukarısı güney, and north. aşağısı kuzey. I know it's kind of mirror image. Yani tam böyle aynalanmış bir imge gibi düşünün. That's the way the color wheel works. Bu renk tekerleği bu şekilde çalışacak. Here I put for you all of the colors according to the rainbow. Size gökkuşağıyla ilişkili bütün renkleri From bir Aries all the way to Pisces. Koç'tan balığa kadar So now you can play a little game. küçük bir oyun oynayabilirsiniz bu şekilde. First of all, ask yourself, what is your favorite color? We talked about that. İlk önce kendinize sorun, en sevdiğiniz renk ne? So a lot of people love blue. Birçok insan maviyi seviyor mesela. It makes sense. Blue is Sagittarius, which is the most popular sign. Tabii anlaşılabilir çünkü mavi yay burcu ve en popüler burçlardan biri. Maybe your favorite color is turquoise. Belki en sevdiğiniz renk turkuaz. Turquoise is Scorpio. Turkuaz daha akrebe doğru, akrep. So when you're planning your design, Kendi tasarımınızı hazırlarken, you can planlarken use astrology to determine what room should be for what. hangi oda ne için olmalı kendi astrolojinize uygun olarak bunu tanımlayabilirsiniz. For example, Libra, we said, is the west. Mesela ne dedik? Terazi batı dedik. So either in the west side of your room or the west side of your house, you can put something green Mesela evinizin batı tarafına yeşil bir şeyler koyabilirsiniz. that represents Libra, Ki bu teraziyi temsil ediyor. because you want to bring green relationship into your life. Özellikle hayatınıza ilişki çekmek istiyorsanız odanızın veya evinizin batısına. Let's imagine you want a baby, Mesela bir bebek istiyorsunuz. which is the sign of Cancer. Ki bebek yengeç Which burcu. is north. Yengeç burcu kuzey. And you have the color orange, yellow. Orada turuncu ve sarı renkleri görüyorsunuz. So you can just put in your room this kind of colors. Odanıza bu tarz renkler koyabilirsiniz. So it will be really good to work this year with the colors. Yani bu sene özellikle renklerle çalışmak çok güzel olacaktır. This is the color of the year. Yılın rengi bu. It was chosen by the people who are in charge of fashion on the planet. Aslında yani bu moda temsilcileri tarafından seçilmiş bir renk. And the color is called apricot crush. Ve buradaki renge yani tam rengin apricot crush deniyor. Yani kayısı ezmesi. If you're a designer, you can see the RGB here.
Eğer tasarımcıysanız buradaki RGB renkleri, oradaki bütün hani renk şeyini görürsünüz. Which Kartela. is interesting because as you can see, red is 91%. Burada kartela renklerinde görüyorsunuz %91'i kırmızı bunun. And red is the color of Aries, Ve kırmızı neydi? Koçun rengiydi. where the North Node is, Kuzey düğüm orada. and where the Emperor is, İmparator orada. the card for 2004. 2024 için. And this is very similar to the color I showed you Bu renk in daha önce gösterdiğim number 8 for this tree. yaşam ağacındaki 8 numarasının rengiyle çok yakın benzerlik içerisinde. In Kabbalah. Kabala'daki. Saturn. Şimdi Satürn'e geldik. Saturn is going to be in Pisces until February 2026. 2026 Şubat'a kadar Satürn Balık burcunda. The problem with it is fanaticism, Burada fanatiklik, religious extremism. ekstrem uç noktalarda dindarlık. You can see it already happening around the world. Bütün dünyada aslında bunu görüyorsunuz zaten yansımasını. And what it's doing, Yaptığı şey şu. if you think about it, it started already in March this year. Halihazırda Mart'ta başladı bu. It's trying to show us what do we use in order to escape? Yani kaçmak için neleri kullanıyoruz? Aslında bize bunu gösteriyor. What form of escapism? Drugs, addictions, Ne tip kaçışlar? Uyuşturucular, bağımlılıklar, lack of boundaries. sınır eksikliği. And it's going to be very dominant in August 19 during the retrograde. 19 Ağustos'ta daha da dominant olacak bu. And December 24. Ve Aralık 24'te. There's going to be a little bit of a clash between Jupiter and Saturn. So pay extra attention then. Jüpiter ve Satürn arasında biraz çarpışma olacak o dönemde. Biraz dikkat edin. And make sure you create your boundaries this year. Özellikle sınırlarınızı güçlü kurmaya ve korumaya dikkat edin bu sene. The good news Güzel haber ise is that Saturn is grounding. Satürn topraklıyor, It's dengeliyor, enabling us to put down bize destek oluyor. the energies of meditation. Meditasyon enerjisini dengelememiz, So yerleştirmemiz maybe için. your meditation will be longer. Belki daha uzun meditasyon yapıyor olacaksınız. Dreams can be very practical. Daha pratik rüyalar görebilirsiniz. Imagination, Hayal dünyanız güçlü intuition. olacak. Sezgiler güçleniyor. These are the dates when we had Saturn in Pisces in the past. Geçmişte Balık burcunda Satürn'ün olduğu dönemleri, günlerine baktığımızda ekranda görüyoruz şimdi. And if you've been born in those dates, Eğer bu günlerden birinde doğduysanız then you're going through your Saturn return. Satürn döngüsündesiniz demektir. A time of a lot of pressure, extra responsibility. Çok baskının olduğu, ekstra sorumlulukların olduğu. But it's not all bad. Ama her şey kötü değil. Because, for example, Timothy Leary, remember the LSD movement? It was Saturn in Pisces. Satürn'ün balıkta olduğu dönemlerde bu LSD hareketi oldu. Yani birçok farklı olay da oldu. The music of Bob Dylan, Rolling Stone, Beach Boys, Led Zeppelin, Pink Floyd. Bob Dylan, Rolling Stone, Beach Boys, Led Zeppelin, Pink Floyd'un müzikleri bu dönemlerde ortaya çıktı. I told you, imagination. Hayal gücü dedim size. And funny, it's when John Lennon actually claimed the Beatles are more popular than Jesus. And he was probably right. Ve John Lennon o dönem dedi ki Beatles İsa'dan daha ünlü şu anda, ki muhtemelen dediği şey o dönem için doğruydu. Now, yeah, Pluto in Aquarius. Plüto Kova'da. Like we said, what is happening in 2024 is very interesting.
2024'te olan şey çok ilginç. January 21 to September 1. 21 Ocak'tan 1 Eylül'e kadar. Pluto is going to be in Aquarius most of the Plüton, year. Plüto Kova'da olacak. Yani hemen hemen bütün sene. September 2 to 19, it's going to move into Capricorn for the last time. 2 Eylül ile 19 Kasım arası son bir defa tekrardan Oğlak'a geçecek. Geri gidecek yani. And then from November 20th Daha sonra Kasım 20 itibarıyla until January 18 of 18 Ocak 2044, 2044 Ocağı'na kadar it will be in Aquarius. Kova'da olacak. And I'm pretty sure that will be the age of artificial intelligence and quantum computing. Tabii bu dönemler eminim ki kuantum bilgisayarların işte AI'ın çok güçlü olacağı dönemler olacak. E, Now, Jupiter, like I told you, is going to move in June for a whole year to Gemini. Jüpiter bütün yıl boyunca ikizlerde dedim. And Jupiter doesn't like to be in Gemini. Ama Jüpiter ikizlerde olmayı sevmez. For example, last time Jupiter was in a sign he doesn't like, Son defa Jüpiter hoşuna gitmeyen bir burçta olduğunda it was 2020. 2020'ydi yıllardan. So Jupiter is the giver of gifts, Jüpiter hediyelerin vericisi, expansion, protection. genişlemenin, korunmanın. So when he's not happy, Mutlu olmadığında he's not helping us. bize yardımcı da olmuyor. So 2020, he didn't help us with the pandemic. Pandemide bize yardımcı olmadı mesela 2020'de. But if you remember, in December 2020, Ama hatırlayın Aralık 2020'de Jupiter moved to Aquarius. Jüpiter Kova'ya geçmişti. And Aquarius is the sign of technology, friends. Ve tabii Kova teknolojinin ve arkadaşların burcuydu. And that's when we started having the vaccines and people started going out. Ve o dönemde aşılar ortaya çıktı, insanlar dışarıya çıkabilmeye başladılar. So again, there is a chance for something good to happen. Yine yani güzel bir şeyler olma ihtimali var. But again, Jupiter is not going to have an easy time from June 2024 Ama Jüpiter Haziran 2024'ten to June 2025. Haziran 2025'e kadar çok kolay bir zaman geçirmeyecek. The last thing I wanted to talk about is the New Year resolution. Son sizlerle konuşmak istediğim şey yeni yıl şeyleri. Because most New Year resolution fail by February. Yeni yıl kararları. Çünkü most New Year resolutions Fail by February. e, Şubat itibariyle kararların çoğundan vazgeçmiş oluyoruz. Verdiğimiz yeni You yıl see it all kararı. the time when you go to the gym Hep görüyorsunuz mesela spora başlayacağım diyorsunuz. or to your yoga class. Suddenly in January, everybody is there. Başlıyorsunuz Ocak ayı herkes orada. And in February, they're all gone Ama ne oluyor? Şubat'ta herkes gitmiş oluyor. because they gave up. Vazgeçiyorlar. So, first of all, the most important thing is that you find a resolution that you want, not somebody else wants for you. Birincisi bu yeni yıl kararlarınızın sizin istediğiniz şeyler olması lazım. Başkalarının sizin için istediği şeyler değil. It also needs to be realistic Tabii daha gerçekçi olması gerekiyor. and very specific. Ve çok spesifik olması lazım. These are the dates that are good to start the New Year resolution. Bugünlerde yeni yıl kararlarınıza başlamak için güzel günler. Don't start on January 1st. Yani 1 Ocak'ta başlamayın kararlarınızı. January 11, very good time to start, 11 Ocak'ta başlayabilirsiniz. especially for long-term goals, Özellikle uzun vadeli hedefleriniz için, for career. kariyer için. January 19 and 20, very good time for transformative resolutions.
19-20 Ocak dönüşümsel kararlar için çok güzel bir dönem. for passion, for intimacy, Tutku için, yakınlık for investments, finance. için, finans için. January 25 is a great time for a wish that relates to cutting things out. 25 Ocak dilekler için ve bir şeyleri kesip bırakmak için çok güzel bir Like zaman. extra kilos. Fazla kiloları mesela. January 29, 29 Ocak very powerful, positive day, çok güçlü ve çok pozitif bir gün. especially for resolution for career, finance, and health. Özellikle kariyer, finans ve sağlıkla ilgili kararlarınız için. February 9 and 10, very good energy as well for anything because it's the Chinese New Year. 9-10 Şubat yine Çin yeni yılı olduğu için birçok şey için çok güzel bir dönem ve enerji. And March 10 Ve Mart 10 for anything to do with mysticism mistisizmle and ilgili, creativity. yaratıcılıkla ilgili güzel bir dönem. So now I wanted to see if there is any questions Şimdi sorularınız var mı? Onu duymak istiyorum. or things that maybe you need some clarity. Ya da biraz netlik ihtiyacı duyduğunuz şeyler varsa. And again, I'll put again in the chat for Noor's number for the Zoom readings in the next few days. Önümüzdeki günlerde eğer Zoom'dan bir okuma almak isterseniz Gal'den Nur'la bağlantıya geçebilirsiniz. Chat'te Nur'un numaraları yazılı. Any questions? Sorusu olan var mı? Because I'm an Aquarius, I'm curious what Pluto is gonna do. Well, go back 250 years, see what happened to you then. 250 yıl geriye git ve ne olduğuna bak o dönemlerde. Again, the reason why it's obviously impossible for you to go back there. Tabii 250 yıl geriye dönüp bakamazsın. But listen, Aquarius has gone through a big training. Kova büyük bir eğitimden geçti. Because remember, I think we did a class here also on 2020. 2020'de burada bir sınıf yapmıştık aslında. Right on March 2020, Mart 2020'de Saturn moved into Aquarius. Satürn Kova'ya geçti. And it stayed there until March this year. Ve bu sene Mart'a kadar orada kaldı. So it's almost as if Saturn were training you. Sanki Satürn seni eğitiyordu o dönemde. And right when Saturn left you, Satürn seni terk ettiği anda Pluto came in. Same Pluto time. geldi. Aynı anda. That's in the book of 2023. Some of you read about it. 2023 kitabında bunu yazdım aslında. Bazılarınız okudu bunu. So you had already in 2023 a little bit of a sample between March to June 2023 Mart'tan Haziran'a kadar aslında biraz örneğini yaşamış gibi oldum. of what you can expect. Ne bekleyeceğini, yani o aralar hissettin ne bekleyebileceğini. But like I said, Pluto is transformation. Ama Plüto dediğim gibi dönüşüm demek. We're not going to do any offline workshops yet. I think in the summer we're going to start again. Inshallah. Yaz döneminde tekrardan yüz yüze seminerleri başlayacak Galin. Şu ara yok. Yaz döneminde. I have a question. Nur'dan haber alabilirsiniz. Nur'a yazarsanız o haber verir size. But I have two questions. Hi, this is Shannon. Color of the year. When you add percentages, it's more than 100. How come? No, it's the percentage of the actual color. So how much red, how much green. Yeah, but if you add percentages mathematically, it is more than 100. So I'm surprised. No, let me see, because I actually copy pasted from the website.
of coloro. But are you a designer? I'm not. I'm just in mathematical minds, you know. I have No, I relation. think it means something different. I think it's like, you know how you have these three lines and there is a range? Yeah. So it tells you take 91% of red, not 100. Then you take 58% of green and only 37% of blue. So it's 37% of the blue, not of the color. Does that make sense? Okay. I will look at that website. Anyway. You see it a lot of time in Instagram. They have like these lines that you can choose for colors. Mhm. They're not supposed to add up to 100. Okay. Next question. You have a feng shui chart. Libra, I see Libra at the right. Isn't it right is west, east? Left is No, west. remember, Hmm? when we look at the chart, Aries is east. Libra is west. That's why I meant that it's reversed. Okay, it's reversed then. So north would have been here if east. Oh, wait, I'm looking at my chart and I'm moving like. Yeah, north that should Sorry. be Let me down. put the share the screen because I'm talking like you're looking at the same thing that I'm looking at. Now you can see, right? Yes. So west is usually here and north is usually here. Yes. But in the charts, the rising sign is always here, which represents the east. Okay. That's why the west is here. And that's why the south is here and the north is here. It's kind of like mirror image. Okay, but as a Capricorn, my south node is Cancer. Mm-hmm. Your south node. Mm-hmm. South node in Cancer means that you need to let go of home and family and focus on career. So if you're talking about designing in connection to your own chart, which is a good question, I would say less energies of Cancer, more colors of career, which is Capricorn. One of the ways to look at it also, another technique, think about your favorite color. Let's say your favorite color is White. purple. Purple. Okay, so you don't even know that. I'm not saying your favorite sign is Aquarius, but maybe there is something in your chart in Aquarius that needs to be addressed. You know, for example, I noticed that turquoise is my favorite color and my moon is in Scorpio. You know, then people told me, you know, when you wear red, it looks good on you. Well, I have a lot of planets in Aries, which is red. So sometimes it's just to have a little game to see what kind of sign is behind the colors. Because colors is frequency and signs are frequency. Mesela bu şeylere baktığınız zaman renk tekerleğine mesela hangi renge çekiliyorsunuz? Diyelim ki maviye, ben mesela turkuaza çekiliyorum. Turkuaz akreple ilgili ve benim ayım akrepte. Demek ki burayla, bu frekansla ilgili bakmam gereken bir takım şeyler var. Çünkü yani renk bir frekans, burçlar bir frekans. Yani sonuçta bunlara bakıyoruz. Ya da mesela senin güney ay düğümün yengeçte ise, kuzey ay düğümün oğlaktaysa, senin aileyi yengeci bırakıp daha çok oğlağa, kariyere odaklanman gerekiyor. Oğlağın rengine koyu maviler, lacivertler. O zaman belki biraz daha o renklerle oynayabilirsin gibi. Thank you. Hi, Gahl. Hi, this is Nedret speaking, and Fulya, hi. So lovely to hear you again, and thank you so much for the tips. And Fulya, you're doing a great translation, sister. Yeah. A short question, Gahl, please. This year, 2023, has been the most challenging year ever, and I want to do a shift. I know you always, whenever you did a reading for me, I know I am born in like 20th of September 66. I'm a horse. I have to be at the service of people. I do great sessions, but this year was a killer year. Where can I, like, based on the things you have said, how can I reshape my career so that I can I can be more at service of the people? I have done so little sessions this year, but
whoever comes is delighted. How can I make it expand? I think that's a little bit more, depends on your chart. It's not so much General. the next year, but Pluto has been in Capricorn. And maybe for you, Pluto in Capricorn from 2008 until now was not comfortable because it's Capricorn. Capricorn is career. It's going to move into Aquarius. So the suggestion would be whatever you do to do in a group, not by yourself. To do in the future, futuristic technology, AI, innovation. Think outside of the box. Be a little bit crazy. Take a risk. That's going to be what Pluto would like in the next 20 years. Şimdi Plüto Oğlak'taydı. Belki Oğlak sana hani biraz zorlamış olabilir Oğlak çünkü kariyerle de ilgiliydi. Nedret'in kariyerle ilgili bir sorusu vardı. Ama şimdi Plüto Kova'ya geçtiği için yapacağınız her ne olursa olsun yani kariyerle ilgili sorduğu için söylüyor. Daha ileriye dönük, daha yapay zeka, daha gruplar, daha fazla risklerin alındığı, daha teknolojinin de dahil olduğu şeyler olmalı. Now, people asked about the position of Jupiter in Gemini in their chart. Jüpiter'in pozisyonunu yani ikizlerdeki Jüpiter pozisyonu haritalarındaki sormuş insanlar. Even if Jupiter has his hand bound behind his back, her ne kadar Jüpiter ellerini yani arkaya da kavuşturmuş olsa bile sırtının arkasında he still is the king of the gods. yine de tanrıların kralıdır. He's still going to help you wherever he is in your chart. Haritanda her neredeyse yine sana yardımcı olacak Jüpiter. But generally speaking, ama genel olarak baktığımızda he doesn't like to be in Gemini. ikizlerde olmaktan hoşlanmıyor. Yani The reason why bu neden? is because Jupiter is the ruler of Sagittarius. Çünkü Jüpiter yayın yaya hükmediyor. When he's in Gemini, İkizlere geçtiğinde he's in the opposite side, far, far away. ne oluyor? Tam o yayın karşı köşesine gitmiş oluyor. Yani çok uzaklaşmış oluyor hükmettiği gezegenden. That's why he's called exile. O yüzden de buna exile deniyor. Yani sürgüne geçmiş gibi oluyor. But even from exile, he can help you. Ama sürgündeyken bile size yardımcı olabilir. So wherever you have Jupiter in your chart, haritanızda her nerede Jüpiter varsa you will get an expansion. oralarda genişleme, büyüme yaşayacaksınız. So no worries. O yüzden endişelenmeyin. Well, thanks a lot for coming here, organizing, spending the new moon with us. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, bunu organize ettiğiniz için, yeni ayı bizimle geçirdiğiniz için. I know I will see you soon. Biliyorum sizleri yakında göreceğim. And in the summer, we're going to start doing workshops again. If anybody has good suggestions of places, definitely tell Fulya. Yazın tekrardan workshoplara başlayacağız. Önerileriniz olursa bana yazabilirsiniz. Yani It's time we meet together in physical space. Fiziksel alanlarda da bir araya gelmek için güzel bir zaman artık yani bir araya gelsek iyi olur fiziksel olarak da. Before they blow up this world or we all get enlightened. Burayı her yeri yok etmeden önce insanlar patlatıp hep beraber And by the way, a little bit of sci-fi. Bunun yanında biraz bilimsel bir şeyler söyleyecek. Pluto in Aquarius. Pluto, Kova'daki Pluto. Aquarius is the sign of aliens. Şimdi Kova uzaylıların burcu. And the sign of artificial intelligence. Ve aynı zamanda yapay zekanın burcu. I think in the next 20 years, artificial intelligence might get intelligent. Muhtemelen önümüzdeki 20 senede bu yapay zeka çok zeki hale gelecek. And we're going to get a visitation, an obvious visitation from an aliens. Ve muhtemelen artık uzaylıların bizlerle iletişime geçtiği, bizleri ziyaret ettiği bir döneme giriyoruz.
And some people ask, good aliens or bad aliens? Tabii bu yani iyi uzaylılar mı? Kötü Well, if we uzaylılar get our mı? shit together and we stop fighting with each other, good aliens. Eğer biz kendimizi toparlayabilirsek, birbirimizle kavga etmeyi bırakırsak iyi uzaylılar. But if we continue these kind of wars like now, Ama şimdiki gibi savaşlar devam ederse it will be bad aliens. muhtemelen kötü uzaylılar gelecek. Because that's the only thing that's gonna bring us all together. Suddenly we're all human fighting the aliens. Çünkü ancak o zaman biz bir araya gelebileceğiz. Yani bütün insanlık buluşup bu sefer uzaylılarla savaşacak. Suddenly we don't care if we're black or white, Muslims or infidels. Çünkü o öyle olunca uzaylılarla savaşmak gerekince artık siyah mıydın, zenci miydin, beyaz mıydın, hangi dindendin bunu önemsemiyor olacağız. Uzaylılarla olacak savaşımız. So that's the kind of aliens God is gonna send us. O yüzden eğer biz kendimiz toparlanamazsak, huzur bulamazsak muhtemelen bize gönderilecek olan uzaylılar o tarz uzaylılar olacaktır. Now you're gonna have great dreams. Şimdi güzel rüyalar diliyorum size. Güzel rüyalar görün. And thanks a lot. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Thank you, Yes, Gahl. thank you. Happy Thank you New very much, Year. Gahl. Thank you. İyi Happy seneler. New Year. Herkese iyi seneler. Herkese iyi Happy New akşamlar. Year. Teşekkür Thank you. ederiz. Happy New Year. Görüşmek üzere. Bye. Düzenleme için çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Bye. Bye. Bye.